Şimdi böbrek taşı nedir ve nasıl oluşur sorularının cevaplarını şöyle anlatayım size. Basitçe anlatmak gerekirse böbrek taşı oluşması genellikle %90 civarında kalsiyum tuzlarının birikerek birleşmesi ve onların ufak ufak taş formuna doğru dönmesiyle meydana gelir. Bu hani nasıl oluşur dersek çok basitçe anlatmak gerekirse şu mesela bir bardağa diyelim ki 3 tane şeker koyduk, karıştırdık, kayboldu. Suyun içerisinde eridi. Ama biz bunu 5 şeker, 10 şeker, 20 şeker, belli bir şekerden sonra istediğiniz kadar karıştırın. O şekerin erime şansı kalmıyor ve kristal olarak çöküyor. Tuz şeklinde çökmeye başlıyor. Şimdi burada yavaş yavaş kalsiyum tuzları böbreğin içerisinde çöktükçe onların elektrostatik birleşmesiyle yavaş yavaş taş formunu alıyor. Bu şekilde oluyor genellikle. Yani tabii, vücudun kendi ürettiği bir şey mi bu? tabii vücudun kendi ürettiği denilebilir. Nasıl oluşur? Kelimesinin arkasında aslında birçok etken var. Böbreğin anatomik yapısı, böbreğin çıkışında darlık olup olmaması, genetik yapısı, epigenetik yapısı bireyin işte kalsiyum seviyesi, bireyin ailesinde kalıtımsal durumun olup olmaması. Yani mesela bir köyden gelen iki karı koca vatandaş, ikisi aynı şeyi yiyor. Sabahtan akşama kadar aynı şeyleri yapıyorlar. Ama erkekte taş var ama kadında olmayabiliyor yani. Burada tabii genetik ve kalıtımsal faktörler de işin içine girdiği için yani durum değişiyor tabii. Yani ama sonuç olarak genel mantık budur. Yani mesela sirkülasyon, su sirkülasyonu, böbreğin içerisindeki su sirkülasyonu. Biz niye bol bol su için diyoruz? Böbrek havuzunun içerisindeki kalsiyum sebat ettiği sürece orada yoğunlaşıp çökmeye başlıyor. Özellikle yaz döneminde havalar sıcak olduğu zaman terlemeyle bol miktarda aslında terden de sıvı kaybı var. Aynı idrar gibi. İdrar miktarımız azaldığı zaman bu bizim idrarımız iyice yoğunlaşmaya başlıyor. Yani kısacası demi artmaya başlıyor. Ve yoğunlaştıkça içerisindeki kalsiyum miktarı artmaya başlıyor. Niye özellikle kalsiyum diyorum? Çünkü böbrek ve idrar yolu taşlarının %90'ı kalsiyum okzalat taşıdır. Geri kalanları işte ürik asit taşı, sistin taşı gibi başka taşlar da vardır ama yani kliniğe başvuran hastaların 10 hastanın 9'u kalsiyum nedeniyle meydana geliyor. Bu şekilde. Evet, peki kişide böbrek taşı var. Belirtileri nasıl olur? Belirtileri nasıl olur? Böbrek taşları genellikle hastalar acile, çok şiddetli bir ağrıyla başvurur. Bayan hastalar genellikle doğumdan daha çok ağrıdığını söyler. Çok şiddetli diş ağrısı, böbrek ağrısı. Bunlar yani tıpta en yüksek dereceli şiddetli ağrılar olarak bahsedilir. Genellikle yani taş döken hastalar medikal yardım alırlar. Ve ağrıyla beraber genellikle bulantı, kusma, öğürme gibi şikayetler eşlik eder. Karın ağrısı eşlik eder. Taşın yerine göre taş idrar yollarına, idrar kesesine yaklaştığı sürece idrarda yanma, sık idrara gitme, ani idrar hissi, idrarda kanama şikayeti de eşlik eder. Genellikle hastalar şunu çok karıştırıyor ister istemez. Yan ağrısıyla mesela üroloji kliniğine başvuruyor. Biz yaptığımız ultrasonda, idrar tahlilinde, röntgen filminde herhangi bir patoloji bulamayabiliyoruz. Yani hastanın o zaman aklı karışıyor biraz. Yani orada hastayı iyice aydınlatmak gerekiyor. Yani bize söylediği hasta benim buram ağrıyor, yanım ağrıyor yani. Genellikle yanım ağrıyor diye geliyorlar. Ama şunu özellikle belirtmek istiyorum. Tabii muayene etmek şart ama eğer hareketleri kısıtlayan bir ağrı varsa, hareketine oturmasını, kalkmasını engelliyorsa, nefes alıp vermesini engelliyorsa, sağa sola dönmesini engelliyorsa, yatakta oluyorsa, işte belli saatlerde oluyorsa, sabah kalktığında oluyorsa, bunun yanına idrar yolları şikayeti, karın ağrı şikayeti, idrarda yanma şikayeti eklenmiyorsa, bu genellikle böbrek bağlantılı olmuyor. Bunlar genellikle hastaların üşütmeye bağlı, zorlamaya bağlı, romatizmaya bağlı, bel fıtığına bağlı ağrıların yansıması tarzında oluyor. Hastalar bir de mesela bel fıtığı ya da romatizma tarzındaki ağrıların bu tür ağrılar yapamayacağını düşünebiliyorlar ama yani genellikle böbrek ağrısı klinik oturmuş oluyor. Yani hasta daha içeriden kapıyı açtığı anda bu böbrek ağrısı mı, bel ağrısı mı aslında Siz onu ayırt edebiliyorsunuz. gözlemle de ayırt etmeye başlıyorsunuz tabii zamanla.